İtalya'nın en güzeline, Dolomitlere hoş geldiniz. Şey değil mi? Heidi'nin çizgi filminde gördüğümüz yerler. Çünkü 2 tane bilet 134 euro. Şu an nasıl bir yerde kalıyoruz? Arkadaşlar müthiş yerlere gideceğiz. Hatta dünyada en iyi fotoğraf çekilecek 10 köyden bir tanesi bu gezimizde olacak. Bütün köylerden bir şekilde dağlara teleferikle çıkabiliyorsunuz. Gördüklerinizin hepsi gerçek. Bizlere iyi seyirler. Bizlere de şahane bir Dolomitler gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun harika Avrupa kasabaları ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey canavar gibi geçiyordur. Biz buraya artık Avusturya'dan ayrıldıktan sonra arabamızı atladık ve İtalya'nın kuzeyinde Vipiteno adında bir yere geldik. Güney Tirol bölgesi diye geçiyor burası ama aslında amacımız İtalya'nın kuzeyindeki Dolomitler bölgesini görmek. Yıllar önce ben buraları gezerken ne demiştim önceki bölümlerde? Çok beğenmiştim ama o zamanlar YouTube kanalım yoktu, gösterememiştim sizlere. İşte kaderde artık önümüzdeki muhtemelen 2 bölümde Dolomitlerden rüya gibi tabiat ve doğa manzaraları göreceğimiz videolarımız olacak. Böyle bir kasabadayız. Burası bir İtalyan kasabası olsa da aynı zamanda Avusturya etkilerini ve Alman etkilerini görebileceğiniz bir yer. Orta Çağ izlerini görebileceğimiz bir sokakları olan, meydanları olan bir yere biz dün gece geldik ve panayır vardı burada. Bildiğiniz festival. Çok şanslıydık. 30. yılını kutluyorlardı ama çekim yapmadık. Biraz anı yaşamak istedik. Şu anda buraya gelmemizin en büyük sebebi de fiyatlar görece Avusturya'ya kıyasladığımızda daha uygun. Ve kaldığımız yer mesela 130 euro falandı. Gayet de güzel bir merkezi konumda kalmıştık. Şimdi buradan itibaren hem bu güzel kasabayı gezeceğiz hem de artık Dolomitlere doğru girip şahane tabiat manzaraları görmeye başlayacağız. Alplerin manzaraları ayrı, köyler ayrı olacak. Hatta dünyada en iyi fotoğraf çekilecek 10 köyden bir tanesi bu gezimizde olacak. O yüzden ilerleyen süreçte bana hak vereceksiniz. Ne yapıyorduk her zamanki gibi video başlamadan? Güzel bir yerde yorum bir de beğeni patlattığınız zaman bizim için daha büyük desteğiniz olamaz. İyi ki varsınız. Bu arada çok büyük aile olduk. Gittiğimiz her yerde de videolarımızı izleyip gezen dostlarımız var artık. İnsanların gezme konusunda içlerindeki korkuları ya da kıvılcımları yangınlara dönüştürebiliyorsak ne mutlu bize. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, sizlere iyi seyirler, bizlere de şahane bir Dolomitler gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Evet, Burçin Hanım'la beraber gezimize devam ediyoruz. Vallahi harika yerler gösterdiğimizi de düşünüyoruz sizlere. Daha da böyle gitmediğimiz yerleri de biz de keşfediyoruz ki hem kıyaslamak için bir şansımız olsun hem de sizlere rehber olsun diye. Burayı çok beğendik. Böyle orta çağın izlerini hissedebileceğiniz tatlı tatlı evlerin olduğu, bu bölgenin bütün o dokusunu hissedebileceğiniz binaları, böyle güzel meydanları, renkli renkli evleri olan çok güzel bir köy çıktı burası. Şimdi biz böyle dağların eteklerindeyiz. Biraz bu köyün içinde dolaşalım. Sonra asıl dağlara çıkmaya başlayacağız. Çünkü burada inanılmaz güzel zirveler göreceğiz. Görüyorsunuz o kadar çok bisikletle buraları gezen, keşfeden, spor yapan, doğa sporu yapan insan gördük ki buraları daha çok gelip böyle bisikletleriyle turlayan insanların kültürünü görüyorsunuz. Onların da en büyük aktiviteleri bu. Dün burada iğne atsanız yere düşmezdi ve dikkatimi çeken bir şey söyleyeceğim. Bir tane çöp yok yerlerde. Binlerce insan vardı. Nasıl oluyor anlamadım. Hatta Instagram bir elin peşinde de paylaştım. Dedim ki evet bizde de çok güzel yerler var. Evet bizde de şu var. Evet Trabzon, Rize, Artvin hepsi bizde de var. Ama koruma yok. Yani artık gerçekten tabiata saygı duymayı bilmeyen ne yazık ki İnsanlar kitlesi oluştu, hırtlar oluştu tabiri caizse. Lütfen çocuklarınıza doğa nasıl korunur, tabiat ve şehirler nasıl korunur böyle örnek bir şekilde gösterin. Helal olsun. İşte adamların en büyük farkı da bu. Dikkatimi çektiği için söylemek istedim. Hadi devam. There's so much trouble in the world today. It's so hard to get ahead, yeah. Wishing my worries won't just go away. Nothing seems to clear my weary head. Şimdi bak İtalya'ya geldik ya. Fiyatlar değişti. Kokular değişti. Her yer sarımsak kokuyor, zeytinyağı kokuyor, pizza kokuyor, mis. Yani düşünsenize burası da İtalya. Aşağıdaki işte 1500 kilometre Sicilya'da İtalya örnek veriyorum. O yüzden
Bu sınırlardan aslında geçtiğiniz an değişimi de hissediyorsunuz. Mesela herkes İtalyanca'da konuşsa da Almanca'da devam ediyor burada ama sokaklar ve insanların tavırları değişti. Daha böyle jestlerle, mimiklerle hareket ediyorlar ve muhteşem yemekler var. Gösteririm size de. Dün biz bayağı bir şey yedik. Yani kıtlıktan çıkarcasını yedik hatta. Şimdi böyle sakin sokakları gezdik. Gördüğünüz gibi 2 katlı, 3 katlı binalar var. Hatta şurada ev fiyatlarına da baktık. Burası şimdi Alplerin etekleri olduğu için 400 ila 500 bin euro. Fazladan varsa Alpler tarafından Denizciğim bize bir ev alalım diyorsanız internetten de bir bakarsınız. Ama genel olarak fiyatlar bu şekilde. Gel girelim bakalım. Lakin fiyatlar genel olarak Avusturya, Almanya'dan sonra %30 daha uygun, onu söyleyebilirim. Bak bunun dışında hepsi domuzmuş. 15 euro bu. Böyle bak çok güzel etleri var kurutulmuş. Bu danaymış 15 euroymuş. Diğerleri de alayı domuz. Domuzlar tabii çok daha uygun oluyor ama et konusunda da bir anda tezgahlar bile böyle bolarmaya başladı derler ya. Gözünüz gönlünüz doyuyor. İtalya çok güzel olacak. Abi kokular diyorum ya, kokular. Gerçekten hani İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan aynı biz. İnsani olarak da yeme içme olarak da. Şimdi başka güzel bir mekana geldik. Bunları göstermek istiyorum çünkü gerçekten bayılırsınız ya. Peynirler dünya kadar çeşidi var. Genelde de kilosu 30 euro civarında. Burada bak çok güzel zeytinyağları var. Tabii bir dünya şeyi vardır, çeşidi vardır ama genelde düzgün bir zeytinyağını 3-5 euroya alabiliyorsunuz. Ya şu makarnalar, ev yapımı olanlar var. Bunlar var bak. Ya bu makarnalar var ya arkadaşlar. Hani İtalya'ya geldiniz mi gelmediniz mi bilmiyorum ama o makarna bu makarna değil. Ya bunları gerçekten çok iyi yapıyorlar. Makarna konusunda benim hala dünyadaki en iyi ülkem burası. Ve envai çeşit yani renklerinden tutun da şekillerine kadar dünya kadar farklısı var. İşte pennesi, buna fusilli diyorlar. Buna bussiata diyorlar, buna paceri diyorlar örnek veriyorum. Bu mesela mürekkep balığıyla yapılan bir makarna biliyor musunuz? Fotoğrafını da koymuş. Fettuccini'ler ki fettuccini'nin çıktığı, Alfredo'nun çıktığı yeri Roma'da göstermiştim size. O videomu da izlemenizi öneririm. Ben de görmek istiyorum. Göreceğiz aşkım, göreceğiz. Dur, sen bir dur bakalım daha kredi kartı borcu bitmedi. Anlayacağınız aç kalmazsınız. Harika yerler. Better than you by my side. I can see it in your eyes, ain't no surprise. Love it comes so easy, we don't have to try. When I'm alone with you, everything's alright. When I'm alone with you, everything is alright. Oh yes it is. Yeah, it's alright. Arkadaşlar müthiş yerlere gideceğiz ama önce bir enerji almamız, yakıt almamız lazım. Bakın görüyorsunuz işte o dağlar, kasabalar, köyler başladı. Ya şuradaki çayırı nasıl kestin be adam diye sormadan edemiyor insan. Ve restoran bulduk. Şimdi dağın başındayız. Burada çok güzel guest house'lar, pansiyonlar, oteller de var. Konaklama konusunda hiçbir sıkıntı da çekmeyiz zaten. Böyle bir restoranda karnımızı doyuralım. Şöyle bir yere gelmiştik, yemek yiyelim diye, fıstık gibi de görünüyordu. Akşam 5'te gelin diyor, öğlen kapalıyız diyorlar. 2 ile 5 arası sadece kekle pasta vesaire varmış. Aç kaldık, başka yer bulacağız. İtalya'ya hoş geldiniz. Mesela bu saatte 3:15 marketi yeni açıyorlar mesela. İlginç. Bulacağız bir yerde, aç kalacak değiliz, hallederiz de yani. Nasıl bir rahatlık bu ya? Şöyle birer tane kruvasan aldık. Bunları kemiriyoruz şu anda. Yapacak bir şey yok çünkü diğer türlü aç kalacağız. Birçok yer akşam 5'te açılıyormuş. Bu şimdilik bizi şu dağları aşacak kadar enerji verir. Sonra devam. En azından manzaralarla doyacağız. Santa Magdalena adında köye geldik şu an. O az önceki gösterdiğim konumun ilerisinde. Bu vadiye zaten bu ismi vermişler ama içeride küçük küçük kasabalar var. İşte buradaki en ikonik yeri birazdan şu dağları görerek sizlere göstereceğim. Çünkü artık öyle bir hal almış ki bu durum. Fotoğraf çekmeye bile para alıyorlar. Birazdan göreceksiniz ne demek istediğimi. Doğa, dağlar, şelalelerin sesleri bir yandan. Rüya gibi yerler. Çok çok beğendim. İnsan ilk böyle içine girdiğinde hadi canım diyorsun, böyle dağ olur mu? Gerçekten de oluyormuş. Kartpostallardaki dağlar bunlar işte. Yine şaşırdık mı? Çinliler burada.
burada Çinliler varsa bilin ki Instagram'lık bir yerdir burası. Bakın burası da Beleştepe. Resmen öyle oldu. Yani şuraya girmek 5 euroymuş da kiliseye niye gireyim ki? Bana zaten şu kare lazım. Buradan şimdi Instagram'lık fotoğraflar çekeceğiz. Bir realin peşinde de takip ederseniz. Hatta anlık da paylaşacağız. İnternetimiz varken paylaşalım. Çünkü neden? Siz de böyle gittiğiniz her yerde internete erişip böyle güzel kareleri paylaşmak istemiyor musunuz? Biz de öyleyiz ve 200'den fazla ülkede internete erişip rahatça anlık paylaşımlar yapabiliyoruz. Nasıl mı? Tabii Anlatalım. ki de Ace Mayo. Evet, Burçin de Ace Mayo kullanıyor şu an. Şimdi size detaylıca anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ne demiştim? Ta Yunanistan'dan beri geziyoruz. Hadi onu da geçtik. Dünya turlarımın tamamında tek bir eSIM alarak Ace Mayo'dan artık benim eSIM'im oluyor. Yeni nesil teknoloji. Aynı eSIM'le bütün ülkelerde internete bağlanabiliyorum. Hatta şu anda Yunanistan paketlerinde %10 indirim var. Sadece Yunan değil, başka Balkanlardan tutun da Kıbrıs'a kadar da indirim yaptılar. Ve bu indirimli paketleri aldığınızda bir son kullanım tarihi yok. Yani aldın, parasını ödedin, ülkeye ne zaman gidersen o zaman aktive olmaya başlıyor. Aklınızda bulunsun. Eğer bu zamana kadar Ace Mayo'yu hiç kullanmamışsanız da Deniz 100 kodunu kullanın referanslar kısmından. Çünkü size Ace Mayo $50 kadar yüklediğiniz bakiye kadar da hediye edecek. Yani $30 mı yüklediniz? 30 da onlar verecek. Bu eSIM teknolojisini kesinlikle öneririm. Artık Burçin de kullanmaya başladı. O da çok memnun. Çünkü gittiğimiz ülkelerde düşünün. Nerelerden geziyoruz değil mi? Avusturya'daydık dün. Bugün İtalya'dayız. İtalya'ya gelip yeni bir internet için sim kart mı aldık? Hayır. Bu eSIM'le sadece tek bir tuşla uygulama üzerinden her şeyi yönetip İtalya'da da buradan sonra İsviçre'de de aynı eSIM'le internete bağlanabileceğiz. Ve unutmayın, Ace Mayo'da artık böyle bölgesel ve ülkesel sınırsız paketler de geldi. Bunları da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Detayları açıklamaya bırakayım. Oradan bakarsınız. Siz de gönül rahatla Ace Mayo'yu indirin. Rahat rahat dünyanın dört bir yanında internete bağlanın. Çok güzeldi burası. Manzaralar harika ve zaten bugün hep göreceğimiz yerler böyle olacak. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ya tamam, kilise eyvallah, manzara olarak güzeldi. Yani burada çok fotojenik ve popüler olmuş şeyleri biz sevmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bizim aradığımız şey bu güzellik. Yalnız şunu da merak etmiyor değilim. Yine söylüyorum, bakın. Ta 300 metre belki yukarıda evler var. Siz o çayırı nasıl bu hale getirip çizilmiş gibi yaptınız? Yani orada traktör mesela çalışsa devrilir ya, o kadar dik. Hani Karadeniz'deki bizim evlerimize de buralar çok benziyor. Ama buradaki güzel şey ki oralarda da imar yok, örnek veriyorum. Ama dokuyu bozmadan yapmış. Evlerin hemen hemen hepsi aynı tasarımda buralarda da. Ve gerçekten hani arabayla şu yolculukta gezerken keyif aldığımız en güzel 5-10 yerden bir tanesi oldu bile burası. Şimdi başka bir köye doğru gidiyoruz. Ortasey adında bir kasabaya geldik. Bakar mısınız? Bu sefer dağların diğer tarafına geçtik. 50 dakikalık bir yolculuk yaptık yaklaşık olarak. Buralarda böyle yol manzaralarını gördükten sonra 20-30 dakikada bir küçük küçük köyler, yerleşim alanları var ve bu bölgelerde kalabiliyorsunuz. Ama bizim buraya asıl gelme amacımız şu taraftan dağı görmek ve bu bölgede konaklamak. Ben bunların hepsini açıklamaya bırakacağım. Araba kiraladığımız bağlantılarına kadar bakın oradan. Çünkü mesela son dakika fiyatlarına baktık burada konaklama için arkadaşlar. Şu otellerin çoğu gecelik 300 Euro'dan başlıyor. Böyle 1000 Euro'lara kadar da gidiyor. O yüzden biz biraz daha ileride başka bir köyde biz bütçe dostu bir yerde kalacağız. Ama sizlere önerim, hani planlı gelirseniz erkenden rezervasyonlarınızı yaptırın. Bu köyde dahil, açıklamaya ben bağlantısını bırakırım. Köylerin isimlerine bakarak ona göre planlamanızı yapın. Burada hadi gelin güzel bir yemek yiyelim. Muhteşem manzaralar eşliğinde. Arkadaşlar, buradan en sevdiğim yanları İsviçre ve İtalya'nın kuzeyinde özellikle bütün köylerden bir şekilde dağlara teleferikle çıkabiliyorsunuz. Çünkü buralar aslında kışın kayak pistlerinin olduğu yerler. Hal böyle olunca da her köye böyle teleferik ağları, hatları kurmuşlar. Bunlardan birkaç tanesine çıkarız. Zaten buradan ben 2-3 bölüm yapmayı düşünüyorum ama hadi gelin önce bir karnımızı doyuralım. Şöyle bir restoran
İnternetteki puanlarına da baktık. Burada şimdi güzel bir İtalyan yemeği yiyelim. Dolara geldik ya, işin rengi nasıl değişti? Normalde 7 euro olan pizzalar 17 euro olmaya başladı. Anlatacağım sırasıyla ama gerçekten pahalı da hissedeceğimiz yerler görecek. Bu çocuklar bir enerji yağsın. Şöyle kedinin ciğere baktığı gibi pizzalarımızı yiyelim. Sonra devam. Fiyatlar nasıl bir anda 2 katı oldu var ya arkadaşlar. Hani ona göre baştan söyleyeyim, uyarılarımı yapayım demiştim de daha yemek yemeden bugün hatta köye girerken biliyordum çünkü böyle olacağını. Bu bölgelerde bütçe dostu hiçbir şey bulamıyorsunuz marketler dışında. Yani 2 pizza yedik, 2 kola içtik, bir su. Oturma parası da aldılar 3'er euro. Tabii 55 euro para verdim. O yüzden şu an etinden et, canımdan can gitti. Biraz daha çalışmamız lazım. Hadi video çekelim. Ama bakın şaka maka ne güzel yerlere geldik. Köyün içerisinden böyle şelaleler, nehirler akıyor ve karşıda da işte o dağlar sıralarını görüyorsunuz. Aslında birazdan biz arabalarla onun da arkasına gideceğiz ama buraya kadar gelmişken şu tepeden bir dağları görmek istedik. Hem de size gösterelim dedik. Ama eğer hala videoyu beğenip yorum yazmadıysanız vallahi siz bilirsiniz. Biz yapacağımızı yaptık. Bak 6 saattir video çekiyoruz. Umarım güzel rehber oluyordur. Devam. Burçin'e hep yalan attım. Kapalı kapalı diye yemedi. Çünkü 2 tane bilet 134 euro. Hani dedim belki oradan biraz kâra geçerim ama olmadı. Şaka maka. Şimdi çok güzel bir bilgi anlatacağım sizlere. Bu Dolomitlerde onlarca böyle teleferik noktası var. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Eğer ki bir tek yukarıya çıkıp ineceksem 42 euroydu. Lakin günlük pes 1, 3, 5 gün gibi alırsam mesela bir günlüğü 67 euroya geldi. Böylece yarın da dahil olmak üzere 24 saat boyunca istediğimiz teleferiğe binebileceğiz. Bu sistemi de bilin ki ona göre bence bütçe dostu bir planlama yaparsınız. Buradan şimdi dağlara çıkıyoruz. Her masada varız. Hadi bakalım. Güzel manzaralar olur inşallah. İnşallah kimse de binmez. Böyle birkaç tanesini denedikçe sizler de ekranlarınızın başında izleyeceksiniz. Çok güzel yerler göreceğiz inşallah. Bu teleferiklerin en güzel yanını hemen size canlı canlı söyleyeyim. Biz bu tura bakın Almanya'dan başladık. Sonra Avusturya'ya gittik. Şimdi İtalya'nın kuzeyindeyiz. Buradan İsviçre'ye gideceğiz. Bütün önceliğimiz Alpleri gezmek. Avusturya'da şöyle saçma bir sistem vardı. Toplamalı teleferiklere biniyorsunuz. Bir tane giden var, bir tane gelen var. Ama bu yarım saat sürüyor ve bekle artık çıldırıyorsun bir yerden sonra. Böyle sürekli hızlı olanlar daha pratik oluyor. O yüzden daha çok sevdik. İlk izlenimimiz bu. Şimdi hanımla beraber böyle köyün yukarısına doğru çıkıyoruz. Güzel yeşillikler, köyler görerek. Öyle köyler gördük ki dağın başlarında böyle hani hiçbir şeyin olmadığı, bakın şuralarda da yaşıyorlar. Buradaki insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor daha çok. Ve günümüzde turizm bayağı bir domine etmeye başlamış her yeri. Lakin bakın yukarıdan da bana hak vereceksinizdir. Tarlalar, çayırlar ya da evlerin önü fark etmeksizin hepsi ne kadar güzel kesiliyor. Yani ben hatta bir ara şey diye düşündüm. Burada özel inekler var. Aynı seviyede yiyecek şekilde bu meraları bir şekilde düzeltebiliyor. Çünkü bakar mısınız? Ne kadar yamaçtayız. Şöyle bir yerdeyiz. Ona rağmen aynı şekilde güzelce kesmişler. Bu konuda bütün gittiğimiz ülkeleri örnek aldım. O yüzden yukarıdan da çıkarken değinmek istedim. 10 dakikaya inşallah zirvedeyiz. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Arkadaşlar aşağıdayken insan ilk başta anlamıyor ama şu an oldukça dik bir noktaya çıkmaya başladı. Tabiat da çok güzelleşti ve sağ tarafta görüyorsunuz bazı parkurlar var. Kırmızı ya. Oralar işte normalde kayak pistleri oluyormuş. Öyle gördüm birkaç fotoğrafta. Yazınsa yürüyüş rotaları oluyormuş. Ekranda gördüğünüz her şey gerçek ve bakın karşı dağlardaki zirveler daha belirgin görünmeye başladı. İtalya'nın en güzeline, Dolomitlere hoş geldiniz. Gördüklerinizin hepsi gerçek. Bakar mısınız çıktığımız dağdan bizi böyle zirveler karşıladı. Ya bu şey değil mi? Heidi'nin çizgi filminde gördüğümüz yerler. Sanki direkt onu hissediyorsun. Ve bu kadar böyle net bir şekilde görebileceğimiz işte en iyi yerlerden bir tanesi bu köydü. Bunu görmek, bu manzaralara şahit olmak ve bir sonraki bölümde yürüyüşler yapmak için aslında buralara kadar gelmiştik. In the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say
won't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Çok fena gidiyor. İnişi o hızını hissettirdi. Şimdi geri dönüyoruz. Bir sonraki yer şurası olacak. Buraya da çıkacağız. Ama şu an çıkamayız. Çünkü akşam oldu. 6'da kapatıyorlar çoğu yeri. Günün çoğu yolda geçtiği için burayı artık yakalamış olduk. En azından bir tane tepeden manzarayı gördük. Sonrakinde muhtemelen 3-4 farklı zirveye çıkıp böyle farklı açılardan harika manzaralar göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi aşağı iniyoruz. Daha otelimiz bile yok. Kalacak yer bulmamız lazım. Hanımlar beyler, şu an nasıl bir yerde kalıyoruz? Canla başla size göstermek istiyorum. Otel Garni Walter adında bir otel tuttuk. İnanın neredeyse bütün oteller dolu. Uygun olanlarda çok bir şey değil. 500 Euro'dan başlıyor. O yüzden böyle en uygun olanlardan birini bulduğumuzu düşünerek ki 200 Euro civarındaydı. Kentin merkezinde böyle dağın yamacında ki az önce teleferiklerle bakın çıkmıştık oraya. Oradan buraları görüyorduk. Böyle tam anlamıyla Alplerde olduğumuzu hissettiğimiz, hani o hep fotoğraflarda gördüğümüz evler var ya, böyle balkonlarına çiçekler konmuş. Bahçeleri çok güzel böyle kesilmiş, evler dekore edilmiş. Onlardan birinde kalıyoruz. Bak böyle bu şekilde koyuyorlarmış çiçekleri. Yapay değil. Gördüğünüz gibi topraklı ve dışarıya doğru sarkıtarak böyle bir tasarımı bütün Alplerde görebiliyorsunuz. Otelimizin güneşlenme alanı var şurada. Şurada bir yürüyüş yerimiz var. Yukarıdaki diğer evlere de gidebiliyorsunuz. Ama asıl şurada bir manzarası var. Biz son odayı tuttuk. Yoksa bize ön taraftan manzaralı oda verecekti ama olsun. Bu kısımdan da görmek gayet, biraz kendimi teselli ediyor gibi oldum ama keyifli. Ama oda kısmını da size göstermek istiyorum. Hadi gelin. Bir kere 200 küsür euro veriyorsunuz ama koca bir oda veriyorlar. Şuraya bakar mısınız? Yani burası devasa bir yatağımız. Şurada oturma alanı var. Ve her şey ahşap kokuyor, tertemiz. İlginç bir şey göstermek istiyorum. Gel Burçin. Sen daha önce muhtemelen görmedin bunda. Şimdi bak burada tuvalet kısmı ama buralarda böyle bildiğiniz perde gibi var ya. Onlar bizde de ne derler? Okumak neydi? El işi yaparlar ya bizdekilerde. Köylerde çok olur. Böyle yapılır. Onlarda da böyle bir kültür var. Ve taharet muslukları. Evet, Avrupa'nın en büyük sorunu. Ya kardeşim, hani diyeceğim ki bu insanlar başka ülkeleri görmemiş. Tabii ki görmüşler. Yani Japonya'sında, bizi de Arap ülkelerinde de en azından elde tutulan fıskiyeler var. Yok anacım, birçok Avrupa ülkesinde, hele Almanya'da, Avusturya'da hiç yoktu. İtalyanlarda en azından böyle yanında başka klozet gibi yapıp o şekilde taharet musluğu işlevini görebiliyor. Avrupa'nın bazen böyle sorunları olabiliyor. İnşallah yakında en büyük sorunu çözerler diye umut ediyorum. Çünkü bizim için çok sıkıntı. Japonya'da müziklisi var, üflemelisi var, ısıtmalısı var klozetin. Tertemizlik anlamında söylüyorum. Sözde çok gelişmiş. Avrupa şu taharet musluğu işini çözemedi. Yorumu siz yapın. Ben yıllardır kanayan bir yaram olarak sizlere söylemek istedim. Şimdi odamız böyleydi. Bu otelin de ben bağlantısını açıklamaya bırakayım. Oradan bakarsanız konumu da süper. 5 dakikada şimdi kasabanın merkezine yürüyerek gideceğiz. Arkadaşlar o kadar güzel yerde kalıyoruz ki otel tertemizdi, odalar gep genişti. Hemen duşa aldıktan sonra kendimizi sokağa atalım dedik ve burada paraşütle yapılıyormuş. Böyle paraşütle uçan insanları görebiliyorsunuz. Hadi şu sokakları keşfe çıkıyoruz. Ya şuraya baksana. Şuraya küçücük kulübeyi bile o kadar tatlı yapmışlar ki hani önüne çiçek konduğu zaman bakın küçücük bir yapı bu kadar güzel görünebiliyor. Şimdi hava da şahane. Şöyle bir merkeze gidelim. Akşam yemeği falan yeriz. İyi ki burada kaldık. Hem sabahtan beri yollardaydık. Hem bir yandan bir günün sonrasını planlayacağız. Çünkü burada bazı dağlar var. Az önce bir günlük pes aldık ya. O pesle işte o diğer dağlara da teleferikle çıkacağız. Her yere müthiş yollar yapmışlar. Yani İtalya'nın güneyi mesela böyle daha keşmekeştir. Ama kuzeyi, o hani zenginliği, o sanki İsviçre'nin, Avusturya'nın bir köyünü geziyormuşsunuz hissiyatını oluşturacak şekilde yatırımlar yapmışlar. Bakar mısınız? Sıradan bir köprü ya. Sıradan bir köprüyü bile böyle süslemeyi nasıl başarmışlar? Çünkü burada hep birbirleriyle iletişim halinde olmuş kültürler. Avusturyalılar da, Almanlar da, İsviçreliler de birbirlerine bu geleneği aktarmışlar. Kentin içinden böyle güzel bir akşamüstü köprüden yürürken harika bir manzara görüyorsunuz. Buralara gelen bir tren yok. Ancak otobüslerle gelebiliyorsunuz ya da işte kasabalar arasına bu otobüslerle geçebiliyorsunuz. Böyle
Çok güzel restoranlar var. Sabah da gittik bir tanesini yedik ya, akşam da farklıları açılmaya başlamış. Çünkü dediğim gibi genelde akşam 5'ten sonra açılmaya başlasa da 5'ten sonra çoğu yer aynı zamanda kapanıyor. Mesela markete gideceksiniz. Akşam 7.30'dan sonra hiçbir yerde market yok. Yani hiç umurlarında da değil. Bakın görüyorsunuz zaten. Sadece barlar ve belli başlı restoranlar açık oluyor. Yani diyelim gece geldiniz, burada %99 aç kalırsınız. Buraları gezerken bence en önemli uyarım bu olsun. Yavaş yavaş artık güneş de gitmeye başladı. Burada akşam saat 9 gibi oluyor. Böyle meydanları trafiğe kapatıyorlar. Gördüğünüz gibi bak ne kadar gündür yollardayım. Hiç Çinli görmedik. Demek ki burası çok merkezi ve önemli bir yer ki Çinliler var. Artık böyle bir yargımız oldu. Çinliler çok fazla gelmeye başlamış buralara. Şu çiçek işini çok iyi başarmışlar. Helal olsun. Arkadaşlar eğer buradan beni izleyen bir fen işleri müdürü falan varsa herhangi bir ilin ilçenin, kesinlikle şu çiçek olayını biz de şehirlerimize getirelim. Bak yaptığı tek şey ne? Beyaz, pembe, mor gibi böyle farklı farklı bukle şeklinde yapıp koymak. Harika renk katıyor. Bakalım buraların akşamları nasıl olacak? Pek bir umudumuz yok ama en azından hava bugün yağmıyor ve oldukça da sıcak. 30 derece yaklaşık olarak. Şöyle güneşe doğru gidelim bakalım. Şöyle bir yürüyüş yolu bulduk. Dedik ki daha yemek yemeye biraz daha zaman var. Keyfini sürelim. Köyü izleyerek biraz dolanıyoruz. Şu gördüğünüz halı değil, çim. Nasıl oluyor yine söylüyorum, bilmiyorum. Halı gibi kesilmiş, ekilmiş. Ve burada insanlar bu şekilde gündüz mesela güneşleniyorlar. Şu an yazın keyfini çıkartıyorlar. Harika bir akşamüstü oldu bakın dostlar ya. Ben bu işlere başladığımda benim için ki 17-18 sene oluyor. Buralara gelmek, gezmek, içerik üretmek, bu kadar çok takipçimin olması bir hayaldi. Ve Allah'a şükürler olsun gelip ki kazandığımı yine işime, yine kendime, yine tecrübelere ki artık eşimle beraber harcıyorum. Ama en azından böyle yerleri görmek isteyenlere bu videolar ya ne diyarlar varmış gidemesek de görüyoruz deniz sayesinde diyorsanız ne mutlu bize. Ben bu kadarını yapabildim. İnşallah daha iyisini sizler yaparsınız. Daha güzeli sizlerin olur. 1000 kat daha iyisi olsun hatta. Ve böyle güzel bir manzarayı görünce içimden şükreterek sizlere kalbimden geçenleri söylemek istedim. Ta 1936'dan beri hizmet veren böyle bir restorana geldik. Snetonstube adında. Sıramızı bekliyoruz. Çok dolu ama gece 12'ye kadar açık nadir yerlerden bir tanesiydi. Dedik biz en azından gelmişken bekler yemeğimizi yeriz. Birazcık sıradan sonra yemek kısmına geçeceğiz. Şimdi dünya turunda son günleri yaklaşırken bütçeden kısalım dedim ama biraz fazla oldu sanki. Afiyet olsun Burçi. Böyle düzeleceğiz inşallah. Şaka maka ilk defa ikramlık bir şey getirdiler Avrupa gezimizde. İspanaklı bir hamur işi geldi. Yemekler 20 ile 25 euro arasında değişiyor. Böyle 2-3 farklı şey söyledik. 12'ye kadar Allah'tan açık. Hemen böyle kaldırıldı hadi yiyin gidin demeyecekler. O yüzden ya yemeğimizi yiyeceğiz. Afiyet olsun şimdiden bize. Yemeğimizi yedik. Porsiyonlar çok büyüktü. Oldukça lezzetliydi. Böyle bir 70-80 euro ilk kişi paramızı ödedik. Yavaştan bakın saat 10 olmasına rağmen tam olarak karanlık olmadı. Çünkü yazın buralarda da birazcık daha süreler uzuyor. Gündüz süreleri. Güzel bir yolculuktu. Yani daha her şey yeni başlıyor. Bu bölümde birazcık buralara nasıl gelindiğini görmenizi istedik. Çünkü normalde herkes gibi biz de benzer yerlere gidebilirdik İtalya'da. Ben buraların özel olduğunu düşünüyorum. Çok beğenmiştim. Burçin de bir kere hayatını görsün istemiştim. Evet gerçekten çok pahalı. Yani iliğinizi sömürüyorlar tabiri caizse. Ama bunlar bizim birazcık balayı gezilerimiz gibi olduğu için hayatımızın en güzel anıları olacak. İnsanlar da diyecek ki ne bitmek bilmeyen balayı varmış. balayıymış ama İşimiz bu ama bizim ya. Evet. Bir yandan da. Yani Allah sizlere de gezerek para kazanmayı nasip etsin. Ama biz kazandığımızı da kendimize, diyorum ya tecrübelerimize, geliştirmeye adadık. O yüzden bu gezi de onlardan biri olacak. Daha yeni başlıyor her şey. Bu ilk günlerdi. Özellikle bir sonraki günlerde dağlar, vadiler, belki de
ayarlayabilirsek helikopter turuyla bile gezmeyi planlıyoruz. Ne demişler? Hayat nefes aldığın değil, nefesinin kesildiği anların toplamıdır. Biz de bunları yaşamaya geldik. Güzel kapattım ama videonun sonu. Evet. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben her şeyi açıklamaya bırakacağım. Kaldığımız yerinden, rotamızdan, durduğumuz duraklara kadar oradan sizler de bakar. Ona göre plan yaparak Dolomitleri gezersiniz. Videoları sıralı izleyin. Videolar kısmından tarihe göre sıralayın. O zaman hangi gezimi ilk yaptım böyle baştan sona görebilirsiniz dostlar. Hepsi rehber niteliğindedir. Hadi bakalım biz yavaştan gidelim yatalım. Yarın erkenden yolculuk başlayacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.